Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şu anda Gümüşlük'teyiz. Gümüşlük neresi mi? Yalıkavak'la Turgut Reis'in arasında kalan 4 mevsim yaşamaya uygun yegane bölge. Buranın sahili, kullanım alanları, içeride bulunan restoranlar, kendine özel pastaneleriyle dört dörtlük bir bölge. Burayı gerçekten tanımak isterseniz Bodrum'daki diğer bölgelerin arasında sizin için öne çıkacaktır. Neden? Çünkü buradaki evler diğer bölgelere göre çok daha büyük arsa metrekarelerine, çok daha büyük bahçelere, harika manzaralara sahip ve büyük evler alabiliyorsunuz. Bu rakamlarda gözde herkesin talep ettiği bölgelerde çok daha ufak, çok daha gösterişsiz yerlerde almak zorunda kalacaksınız. Fakat buradan hepsine zaten çok rahat ulaşımınız var. Harika da bir lokasyon, mükemmel bir gün batımı manzarasının olduğu bir bölge. Burası buranın kendi köy halkının da yoğunlukla hala yaşıyor olmasıyla, doğal yiyeceklere kolay ulaşımla ön plana çıkan bir yer. Burayı iyi anlayıp tanırsanız gerçekten Yalıkavak'ın bir tezinde yaş yerinde önüne geçecektir. Özellikle emeklilik planı yapanlar için muhteşem huzurlu bir yer. Şimdi kış döneminde olduğumuz için tabii ki inşaat çalışmaları devam ediyor. Burası gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Ve bölgede bazı bir takım inşaat sesleri olabiliyor şimdi duyduğunuz gibi ama bunlar minimal düzeyde, belirli saatlerde çalışıyorlar. Yazın ise tamamen durmuş oluyor. Şimdi burada gezeceğimiz proje de butik bir proje olarak adlandırabiliriz. Şu yukarıda güvenlik girişi var. Gördüğünüz gibi buradaki evlerin hepsi tamamen izole, sanki tek başına bir yermiş gibi durmasına rağmen 6 tane nadide villadan oluşmakta. Burada hayal gücü güçlü alıcılar için harika fırsatlar var. Projeyi gezerken, seçenekleri görürken bunu siz de anlayacaksınız. Yani yapılabilecek o kadar çok şey var ki bu yapının içerisinde. Ben sizde bir merak ve göz dolduracağını düşünüyorum gerçekten. Şimdi projeyi ben size tepeden birkaç tane yeri göstereyim. Şu an en tepedeki villadayız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara hakim. Güneş de yukarıda. Şu tarafa doğru bir gün batımı oluyor ama buranın kızıllığı bütün gökyüzüne yayılıyor tabii ki. Şimdi otoparkları öncelikle göstereyim. Her villanın buna benzer bir otopark alanı var. İçerisinde elektrikli araç şarj istasyonuna kadar düşünülmüş ve hepsine konmuş durumda. Bütün villalar yaşam sırasında diğer villalara görmeyecek şekilde planlanmış. Tabii ki böyle gelip yolun kenarından aşağı doğru sarkarsanız tabii ki görebilirsiniz. Ama normal kullanım alanlarında kesinlikle buralarla muhatap olmuyorsunuz. Oradaki villalar da buraları görmüyor. Ve bu 6 villa böyle güzelce dizilmiş durumda. Buradaki arsa metrekareleri 1500 metrekare ile 1800 metrekare arasında değişiyor. Ben burayı niye tercih ettim size giriş başlangıcında? Bir villayı yukarıdan size gösterebileyim diye. Bu villayı görüyorsunuz. Şöyle bir arsa alanına sahip. Gayet geniş, güzel bir arsa alanına sahip. Aşağıda da şu bölümü görüyor musunuz? Orası da mesela şu villaya ait. Her villanın kendine ait böyle büyük bir de ekstra bir alanı var bir kot aşağıda. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde şu 6 tane villadan oluşan bir proje. Girişi de şu yukarıdan girdiğinizde hepsini kendi özel otoparklarına park edip evlere ulaşabiliyorsunuz. Havuzlar 50 metrekare büyüklüğünde, aşağı yukarı evlerin büyüklükleri de 250-260 metrekare civarında olarak görebiliriz. Şu üstteki kısım kendine ait gördüğünüz gibi özel bir bahçesi var. Burayı isterseniz 2 oda isterseniz tek oda olarak tasarlayabiliyorsunuz. Burada da örnek olarak tasarlanmış bir tane tek oda var. Tamamen bu teras ve üst bahçe alanı sadece o yatak odasına ayrılmış şekilde bir dizayn yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Ve hem ön hem arka bahçelerine farklı işte oturma alanları, çardaklar gibi şeyler yapabilirsiniz. Belki belediyeyle görüşüp izin alıp bir müştemilat gibi bir yerde ekleyebilirsiniz hem buraya hem bahçeye hem farklı yerlere. Bu çok büyük güzel avantajlar sağlayacak bir yapı. Üst katta dediğim gibi 2 oda. Aşağıda şu sırada 3 tane oda var. Burada salonumuz ve mutfağımız var. Bu şekilde dizayn edilmiş, normal kanunlara uygun şekilde yapılmış. Aynı zamanda bütün iskan izinleri falan alınmış, tapusu hazır, satışa hazır, peşin olarak satılık bir yer burası. Burada şimdiye kadar satılmış hiçbir yer yok çünkü daha satışa çıkmadı. İlk belki alanlardan biri olacaksınız ve arkadaşlarınızla beraber buraya yerleşme fırsatınız olacak. Kodları çok güzel ayarlanmış. Özellikle şu en alttaki seçenek benim çok hoşuma gidiyor. Hem kendine has duruşuyla, izole oluşuyla, içinde kendi doğal bir zeytin ağacı da var. Projenin sınırlarını tamamen kullanan büyük bir bahçesi de var. Gayet güzel kullanışlı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Biz şimdi en üst kottaki seçenekteyiz. Şimdi aşağılara da ineceğiz. Size hem üstte tek oda olan seçeneği göstereceğim hem villanın içerisini gezeceğiz. Böyle dışarıda gördüğünüz gibi açık mutfak alanları, kitchenetler yerleştirilebilir, yapılabilir. Bütün projedeki havuzların kenarında ateş çukuru bulunuyor. Dekleri, bahçeleri gayet güzel dizayn edilmiş bir yer karşınızda. Evet, şimdi gelin bir tane aşağıdaki seçeneklerden birini gezelim. Çünkü bunun içerisinde henüz çalışmalar bitmemiş, bitmek üzere. Ve size güzel bir görüntü sunmaya çalışalım. Evet, şimdi havuzu dolu bir seçeneğin bahçesine geldik. Buranın da ince uzun böyle güzel, arkaya doğru da derinleşen harika bir bahçesi var. Size normal perspektifle çekim yapıyorum. Şu bahçedeki derinliği görüyorsunuz değil mi? Gayet güzel. Bu binaların her biri ayrı birer villa gibi.
site gibi dizayn edilmiş ama aslında bütün villalar kendi başına da yaşayabilecek durumda. Hepsinin kendine ait su deposu var, kendine ait konseptlik çukuru var, kendine ait bir altyapısı var. O yüzden burası site gibi yapılara göre daha özgür. Aidatlarınız da tabii ona göre olacaktır. Evin dışarıdan şöyle bir görüntüsünü ben size göstereyim villanın. Şöyle köşelere kadar da gidelim. Sanki siz geziyormuşsunuz gibi size göstermeye çalışıyorum. Burada da bütün Gümüşlü'ye hakim güzel bir manzara var. Bunu da normal göz hizasına getirmeye çalışayım sizin için. Şöyle bir bakış açınız var. Deniz tabi burada göründüğüne göre çok daha iyi gözüküyor aslında. Kamerada bunları anlamak çok kolay değil. Elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Bunu da gördüğünüz gibi bu önündeki alan kendine ait. Evet, şimdi içi bitmiş başka bir villaya geçeceğiz. Bu da neredeyse benim bu örnek villa olarak hazırlanıyor aslında. İçerisinde eşyalar falan var. Onlar tam yerleştirilmediği için çekmiyorum. İçi bitmiş, hazır. Şuradaki villaya geçeceğiz şimdi. Oradan size çekime devam edeceğim. Evet, şimdi buradaki seçeneklerden birinden devam ediyoruz. Dediğim gibi burada arsalar 1500-1800 metrekare arasında, evlerde 250 metrekare ile 260 metrekare arasında. Aşağıda 3 tane oda, yukarıda ister 2 oda ister tek oda şeklinde dizayn edilebiliyor. Salon mutfak da burada. Şimdi biz bu örnek evi geziyoruz. Lütfen hayal gücü güçlü müşterilerimizden buraya neler yapılabileceğini kendi işlerini düşünmelerini rica ediyorum. Burası yasal prosedüre uygun bir şekilde yapılıp iskan alınan bir yer. Dolayısıyla burada bazı ufak değişikliklerle çok daha istediğiniz hale getirebilir. Ön yargılı olmayın. Hayallerinizin çok ötesinde bir yer haline getirebilirsiniz burayı. Bir kere şimdi ben etrafı gezerken size buranın sahip olduğu ama gözle kolay kolay görülmeyecek şeylerden bahsetmek istiyorum. Bakın şu sol tarafta ciddi bir istinat duvarı var gördüğünüz gibi. Şunun altı gördüğünüz gibi komple toprak. Hiçbir şekilde de kimseye rahatsız edecek bir yer değil. Burası değerlendirilebilir. Şurada köşe bir oda var. Şimdi içeriden gezeceğiz. Aslında şu ön tarafa bir koridor yapılarak oraya ulaşılmış. O biraz antipatik gelecek şimdi size. Ama fakat orayı şu dış alandan büyütüp dahil edip oradan şu arkamızdaki harika deniz manzarasına odaklanan bir yapıya çevrilebilir. Dışarıdan da bir ayrı giriş verilebilir. Şu içeride 2 tane odadan bir tanesi bana kalırsa salona dahil edip salon genişletilebilir. Şurada da bir tane de ayrıca müstakil odası oluyor. Üst katta da ister 2 oda ister tek oda yapabiliyorsunuz. Tek oda yapılmış bir tane seçeneği göstereceğim ben size. Onu da göreceksiniz. Villaların hepsinde kendine ait yani ciddi büyüklüklerde su depoları var. Kendine ait konseptik çukuru var. Burada 6 tane villa var ama her villa kendine ait bir ayrı yapılmış bir villa gibi yani siteden bağımsız gibi. Tek ortak yanınız site güvenlik girişi. Bu tarzda yerleri sevip isteyen çok fazla müşteri var. Burası da o tarzda bir yer. Üst bahçede inanılmaz bir bahçe alanı var. Orada da yine çok büyük alanlar var. Bu bahçenin sağına soluna etrafına müştemilatlar, oturma alanları, çardaklar yapılabilir. Mükemmel sessiz bir alan, izole bir alan. Şu öndeki gördüğünüz alan da bu eve ait. Yani burayı siz aşağı doğru indirip buraya da çok geniş bir alan yapabilirsiniz. Yani bu evi siz sadece bu gördüğünüzle değerlendirirseniz hata yapmış olursunuz. Lütfen burayı izlerken biraz hayal gücünüzü kullanmanızı rica ediyorum sizden. Gerçekten hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Burası teslime hazır. Dört dörtlük her şey yapılmış. İskanı, tapusu hazır bir yer. Dolayısıyla burada hiçbir başınıza ağrıyacak hiçbir şey yok. Gördüğünüz hazır, kullanıma hazır şeyleri alıyorsunuz. Dolayısıyla garantili bir ticaret yapmış oluyorsunuz. Şimdi buradaki manzarayı ben size şöyle izah edeyim. Aslında ben baktığımda böyle görüyorum. Burası gün batımını görüyor. Gün şuralarda bir yerde batıyor. Ama bütün kırmızılı bu gökyüzüne yayıldığı için harika bir manzara ortaya çıkıyor. Karşımızda vadi, şehir ve doğa manzarası birlikte bir deniz manzarası var. Bu tercihe göre değişecek bir şey. Kimileri direkt denize bakmayı sever. Lebiderya böyle tekne gibi. Fakat onun bir dezavantajı var. Geceleri önünüzde herhangi bir şey gece görünmediği için deniz manzarasını kaybediyorsunuz ama burada şehir ışıkları yani Gümüşlüğün bu 2 katlık evlerinin ışıklarıyla burası süslenecek. İleride de ay ışığıyla bu denizi aydınlatıyor olacaksınız. Bunu da düşünün, bu tepeler insana huzur veren tepeler. Evet, şimdi geniş açıyı aldım.
Villanın bir kısmını dışarıdan gezelim, sonra içeriye geçelim. Bakın villanın yan tarafında da büyük bahçe alanları var. Bütün villaların kendine ait teknik odası var. Şu yukarıda otoparkı var. Yani bu ev mesela oraya park edip şarj istasyonu da var yanında kurulmuş. Oradan direkt evine girebiliyor. Hem üst kata ayrı giriş var hem alt kata ayrı giriş var. Üst kata görünce göreceksiniz ki etrafı kocaman bir villanın bahçesi kadar büyük. Burası ana giriş kapısı olarak dizayn edilmiş. Evin etrafında taş işçiliğinin yanında bütün çevresinde camlar olabildiğince fazla konmaya çalışmış. Bu da güzel bir evi aydınlatmak için güzel bir şey. Burada havuzlar 50 metrekare. Kendi içerisinde yine bütün makine dairesi bulunuyor. Burada villaların dış tarafına bir kitchenette, mutfak tarafı yapmışlar. Bunu da kullanabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Evet, burası salon. Tavan yüksekleri alt katta güzel. Zaten VRF iklimlendirme kullanıp tavan yüksekliğini böyle arttırmışlar. Gayet de güzel olmuş. Evde akıllı otomasyon sistemi var. Her şeyi baştan aşağı kontrol edebiliyorsunuz. Kendi doğal halinde panjur yok ama panjur için hem elektrik tesisatı hem altyapı hazırlanmış. Evin arka tarafında komple böyle bir havalandırma boşlukları var. Mutfaklar mopa mutfak. Gördüğünüz gibi. Bu mutfak genişletilebilir, büyütülebilir. Yani eklemeler, tasarımlar denenebilir. Şurayı ben size göstermek istiyorum. Bütün odaların iç tarafında şöyle arkada bir kullanım alanı var. Gayet güzel. Mutfak dolapları da yine burada devam ediyor. Yeterli bir dolap alanınız var. Gördüğünüz gibi burada çekmeceler var. Saklama alanları gayet fazla. Burası salon. Salondan baktığımızda bu villanın özelindeki manzara bu. Farklı villalarda farklı manzaralar olacaktır. Burada da baktığımızda direkt havuz ve deniz manzarası karşımızda. Şömine var evlerde. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Burada bir misafir tuvaleti var. Aynı zamanda da çok geniş bir vestiyer alanı var. Bu vestiyer alanı o kadar büyük ki evin diğer odalarındaki ihtiyaçlara da destek verecek. Kapattığımız zaman bakın böyle bir aynalı kapak haline geliyor. Varlığını hiç hissettirmese de çok ciddi büyüklükte bir vestiyer alanı. Banyolu bir tuvalet var burada. Evet, böyle devam edeceğiz. Şimdi ben size ilkin üst tarafı göstermek istiyorum. Sonrasında buradaki odaları gezeceğiz. Bu üst kat tek bir yatak odası olarak dizayn edilmiş ama diğer seçeneklerde iki oda olarak dizayn edilmiş. Bu bir örnek aslında. Burası tamamen izole ve hiçbir yer tarafından görülmediği için böyle bir küvet düşünülmüş. Tabi isterseniz bunu kapatarak da kullanabilirsiniz. Şurada kendine ait lavabosu, duşu, küveti, yıkanma alanları mevcut. Burada ayrıca bir duş daha var gördüğünüz gibi. Biraz da aksesuar ve süs gibi de kullanılmış. Bu terasımız son derece büyük, kullanışlı bir yatak odası. Gayet güzel. Buradan da baktığımızda bu yatak odası direkt denizi görmekte. Normal görüşümüzde aşağı yukarı böyle diyebilirim ben baktığımda. Evet, duvar kaplamaları da var. Bu şekilde teslim alabilirsiniz. Etrafına çıktığımızda dediğim gibi buradaki evlerde çok geniş oyun alanları var. Buraları çok güzel şekilde dizayn edebilirsiniz. Yine otoparkın oraya geldik. Otoparktan buraya direkt girişimiz de var. Alt kata da inebiliyorsunuz. Sonra da aşağıdaki odaları göstereceğim ben size. Burada da gördüğünüz gibi çok ciddi bir alan var. Mesela şu duvarın arka tarafındaki yer de buraya ait. Orası komple değerlendirilebilecek bir yer. Kış bahçesi yapılabilir, müştemilat yapılabilir. Birçok şey için kullanabilirsiniz. Yani bu villaları dediğim gibi sadece gördüğünüzde değerlendirmeyin. Burada insan baktıkça şunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz gibi düşüncelere kapılıyor. Bu da
buranın hoşluğu. Yani bu projeyi öne çıkaran özelliklerden biri bence bu. Neden buraya alayım? Burada çünkü çok fazla değişiklik, kostümizasyon yapabilirim havası. Bazı müşteriler bunu çok seviyorlar ve çok ciddi alanlar ortaya çıkartıyorlar. Bundan da keyif alıyorlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi gidelim aşağıki odaları gezelim bakalım nasılmış. Aşağıya yine buradan inelim diye düşündüm. Evet, ben buraları böyle uzun uzun çekiyorum ki siz geldiğinizde ne hissedecekseniz aynı şeyleri hissedin diye. Yani kanalımın en büyük hedeflerinden biri bu. Geldiğinizde farklı bir şey görmeyin. Zaten gördüğünüz şeyi tetkik edin. Burayı zaten videoda beğendiyseniz geldiğinizde de beğeneceğinizi umuyorum. Genelde müşterilerimizden öyle bir dönüş alıyorum. Evet. Şimdi geçelim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok tatlı. Geçelim diğer odalara. Şimdi burası biraz size garip gelecektir. Odalar bu şekilde konmuş. Her birinin içerisinde ebeveyn banyosu var. Arkada yine böyle bir sigara içme alanı olarak da ufak bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Burası böyle camlarla bölünmüş ve bahçeye açılan alanlar. Burada da böyle bir oda var. Bunun da kendine ait içeride arkada bir bölümü daha var. Bir de burada böyle büyük bir oda var. Diğerlerine nazaran. Yine ebeveyn banyosu var. Bu da bahçeye açılıyor. Şimdi tamam, burası biraz garip geliyor olabilir size. Ama dışarıdan da bahsettiğim gibi burası çok değişik bir hale getirilip şöyle açısı olan bir yatak odasına çevrilebilir. Anlatabildim mi? Burada yapılacak güzel tasarımlarla, mimari çalışmalarla hoş işler çıkartılabilir. Burayı da en sona sakladım ki hani burayı görür görmez burasını böyle göz ardı etmeyin diye önce etrafını gezdirmek istedim. İnşallah memnun kalmışsınızdır, iyi olmuştur. Bu şekilde bir villa. Projeyi de size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Detayları, sorularınız olursa bana aşağıdaki telefon numarasından veya yukarıdaki telefon numarasından WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Bu projenin linkini, görselini attığınızda ben zaten görünce tanıyacağım. Size bilgilerini iletiyor olacağım. En güzel villalardan biri de bu. En alttaki. Önünde dev gibi bir bahçesi var. Yanında da böyle çevreleyen bir bahçesi var. Kendi en altta müstakil otoparkı var. Gayet güzel bir yapı. Şu alanda şu villaya ait. O alanda o villaya ait. Her birinin böyle ekstra bir kot aşağıda da ekstra alanları var. Şurada gördüğünüz gibi kot altında ciddi alanlar var. Burayı geliştirilebilir bir yapı olarak düşünün. Yani bir malikane büyüklüğünde bir hale getirilebilir bunlar. O yüzden özel olduklarını düşünüyorum. Bir arayın, bir fiyatını sorun. Belki hoşunuza gider. Gelip bir incelersiniz. Veyahut da diyelim ki burası hoşunuza gitmedi. Farklı konsepte, farklı büyüklükte, farklı bölgelerde bir yer arıyorsunuz. O zaman da bana WhatsApp üzerinden arayışınızla ilgili detayları olabildiğinde detaylı yazarsanız, size dört dörtlük uyan bir yer varsa size ya böyle çekilmiş video linkini gönderebilirim veyahut da bir tanıtım dosyası gönderebilirim veyahut da bildiğim bir yerde satılık çıkması için araştırmaya başlayabilirim. Bu şekilde çalışabiliriz. Ofisimiz Bitez'de. Sizin ziyaretlerinizi açığız. Gelebilirsiniz. Bir çayımızı kahvemizi içebilirsiniz. Sizi tanıdıktan sonra size çok daha güzel hizmet verebileceğimize inanıyoruz. Bodrum'un genelinde birçok projeye hakimiz. Birçoğuna gidip çekim yaptık, yerlerini gördük, pazarlıklar yaptık. Neler olabileceği hakkında size güzel bilgiler verebiliriz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Gümüşlük'te bildiğiniz gibi Yalıkavak'la Turgut Reis'in arasında tam böyle orta merkezde kalan bir lokasyonda. Dolayısıyla buradan 15 dakikada hem Yalıkavak'a hem Bitez'e hem Yahşi'ye hem Turgut Reis'e ve merkeze de yaklaşık 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ama buraya gelen kişilerin en büyük sıkıntılarından biri nedir? Trafik. Burada trafik probleminiz yok. Niye yok derseniz Bodrum'un trafik olan yeri Ortakent Kavşağı. Bu Ortakent Kavşağı'ndan sonraki bir bölgede olduğumuz için diğer bölgelere hiç Ortakent Kavşağı'na uğramadan gidebiliyoruz. En önemlisi Midtown AVM ve yanında Metro Market'in olduğu, bütün büyük
alışveriş yerlerinin olduğu, herkesin cazibe merkezi olan Ortakent'e gidip trafiğe girmeden de geri dönebiliyorsunuz. Bu avantajıyla Gümüşlük gerçekten yaşayanların buradan kopmamasına ve burada devam etmesini sağlayan bir yapı. Buradan ben de Gümüşlük'te yaşıyorum. Dolayısıyla buradan plaja gideceğim zaman 10-15 dakikada Bitez'e giderek plaj ihtiyacımı görüyorum çok rahat bir şekilde. Aynı zamanda Yalıkavak bölgesine de Gündoğan bölgesine de buradan çok kolay ulaşabiliyoruz. Bunları düşünerek Gümüşlüğü esasında gözünüzdeki değerini arttırmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Burada aynı rakamlara böyle büyük 1500 metrekarelik bir arsa içerisinde 250 metrekarelik bir villaya sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda da birazdan size göstereceğim gibi harika bir deniz manzarası, gün batımı manzarasına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda burası düz bir alana sahip bir bölge. Şu an biz tepedeyiz, evet. Ama buradan 2 dakikada aşağı inip bütün marketlere, alışveriş yerlerine, pazarlara ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda aşağıda yürüyerek de gezebileceğimiz çok geniş, büyük bir alan var. Ben burada bisikletle de geziyorum, sahilleri geziyorum, birçok bölgeye gidiyorum. Çok az yokuşu olan, gezmesi çok keyifli olan, yürüyüşlerin de yapılabileceği harika bir alan. Aynı zamanda bunun kendine ait doğal plajları da olan bir yer. Bildiğiniz gibi plajlar normalde böyle kumluk alan çok fazla yoktur. Buralara ekleme yaparak kum haline getiriyorlar. Ama doğal plajlarda biraz çakıl taş vardır. Burada öyle doğal plajlar var. Bu yüzmeyi gerçekten sevenler sabahları yürüyüş yapıp orada denize girip tekrardan evlerine çok rahat gidip gelebiliyorlar. O yüzden harika bir ortam var Gümüşlüğün.